her şey çok güzel olacaktı değil mi? Bundan birkaç yıl öncesine kadar her şey daha kolaydı değil mi? İş bulmak daha kolaydı. En azından hayat daha ucuzdu. İnsanlar gelecek planı yapabiliyordu, tatil planı yapabiliyordu. Şimdi bakıyoruz, her şey belirsiz. Ekonomik kriz, işsizlik, geçim sıkıntısı hepsi üst üste geldi. Ama bir de görünmeyen başka bir kriz var ki kendi içimizde yaşadığımız bir kriz. Biz buna özgüven krizi diyoruz. Buna hiç böyle bakmadım belki bugüne kadar ama bir düşünmeni istiyorum. Mesela iş yerinde fazla çalışıyorsun ama hakkını isteyemiyorsun. Sosyal hayatta insanlara bir türlü sınır koyamıyorsun. Hatta hata yapmaktan korktuğun için yeni şeyler deneyemiyorsun, yeni şeylere adım atmaya cesaret edemiyorsun. Ve bütün bunları yaşayan tek kişi de sen değilsin. Şu an milyonlarca insan aynı çıkmazda ve biz bugün neden böyle hissettiğimizi, bunun nasıl değişebileceğini birlikte konuşacağız. Özgüven öyle doğuştan gelen bir şey değildir. Eğer bugün kendine güvenmekte zorlanıyorsan bunun bir sebebi var ve en önemlisi bunu değiştirebilirsin. Şimdi gelelim kritik soruya. Özgüven eksikliği nasıl anlaşılır? Özgüven eksikliği illa kendi kendine ben özgüvensizim diyerek fark ettiğim bir durum elbette değil. Çünkü çoğu zaman bu fark edilmeden hayatımızda yerini alıyor. Peki belirtileri neler? Sürekli başkalarının onayını bekliyorsan, bir karar alırken acaba doğru mu diye danışma ihtiyacı hissediyorsan, başarılarını küçümsüyor ya şansına yaptım diyorsan, hata yapmaktan aşırı korkuyor, yeni bir şeye başlamak istediğinde ya beceremezsem diye düşünüp vazgeçiyorsan bunlar özgüven eksikliğinin açık işaretleri ve özgüvensizliğin belki de en tehlikeli belirtisi de şu: başkalarının sana biçtiği değer kadar senin kendini değerli hissetmen. Yani patronun takdir ederse iyisin ama etmezse yetersiz hissediyorsun. Sosyal medyada beğeni alırsan mutlusun ama eğer beğeni alamıyorsan mutsuz hissediyorsun ya da mutsuz olduğunu düşünüyorsun. İşte bu tam bir bağımlılık döngüsü ve fark etmeden hepimizin içine işledi. Şimdi asıl soruya gelelim. Bu özgüven eksikliği neden oluşuyor? Özgüven eksikliğini neden yaşıyoruz? Özgüven eksikliğinin birçok sebebi var. Ama özellikle Türkiye'de yaşayan insanlar için birkaç kritik sebep ön plana çıkıyor. Sürekli eleştiren bir toplumda büyüdük. Küçükken bir şey denediğimizde genelde harikasın değil de o ne biçim olmuş tepkisini aldık ya da ne biçim iş yapmışsın. Hata yapmayı öğrenme sürecinin bir parçası değil de mükemmel olmak zorundaymışız gibi, eğer değilsek de yetersizmişiz gibi hissettik. Kendi hayatımıza yön veremiyoruz. Gelecek belirsiz, ekonomik şartlar yok, bazı iş güvencemiz yok. İkinci bir konu, kendi hayatımıza yön veremiyoruz. Gelecek belirsiz, ekonomik şartlar zor, iş güvencesi yok. Kendimize dair planlar yapamıyoruz maalesef. Tam bu planları yapmamız gereken yaşlarda hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Özgüven dediğin şey kontrol hissiyle gelişir. Ama kontrol bizde değilse özgüven de gelişmiyor maalesef. Evet, üçüncü bir başlıkta ödül sistemimiz bozuldu. Dopamin çağına doğduk biz resmen. Sosyal medya, hızlı tüketim, anlık tatmin, eskiden başardığımız birçok şeyin keyfini uzun süre yaşardık. Ama şimdi 5 dakikada hepsinden sıkılıyoruz. Bir yenisini istiyoruz. Gerçek başarılar emek ve zaman istiyor ama biz anlık mutlulukların peşinde koşuyoruz. Özgüvenimizi oluşturan derin kazanımları bir tarafta da ihmal ediyoruz. Ve işte tam burada özgüven eksikliği bizi hayatta en çok zarara uğratan şeye dönüşüyor. Kendi hakkımızı bile savunamaz hale geliyoruz. Şimdi bunu gerçek bir hikaye üzerinden sizinle paylaşmak ve durumları, benzeşlikleri sizinle tespit etmek istiyorum. Hikayesi de çok tanıdık gelecek. Patronuna karşı konuşamayan bir çalışandan bahsedeceğiz.
Diyelim ki ismi Mehmet olsun. 32 yaşında İstanbul'da bir şirkette çalışıyor ve işini gerçekten seviyor. Ama bir sorunu var. Her zaman fazladan iş yükü onun üzerine kalıyor. Ne yapsarsa yapsın bu iş yükünden de kurtulamıyor. İşte sonra bile mesaj alıyor mesela. Şunu da bir halledelim diyor patron. Ama kimse ona fazla mesai ödemiyor. Mehmet tam konuşmaya karar veriyor ama içinde bir takım korkular. Ya işten atılırsa, ya patron ters bir tepki verirse, ya sonra daha kötü olursa o zaman ne yapacağım? Ve her defasında susuyor, geri adım atıyor ve girişim yapmaktan vazgeçiyor. Ama içten içe de kızıyor elbette. Sonra bir gün aynı şirkette bir başka arkadaşı, özgüveni yüksek, fazla mesaisi için gidiyor patronuyla konuşuyor. Ben bu ekstra işleri yaptım ama bunun için ek ücret istiyorum. Görev tanımı içerisinde değil diyor. Patron tamam deyip vatandaşın parasını ödüyor. Ama Mehmet çok içerisindeyiz diyor. Çünkü kendisinin defalarca deneyip cesaret edemediği, konuşamadığı, hakkını alamadığı bir durumda arkadaşı çok basit bir şekilde alıyor. Peki bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi özgüven hakkının savunma cesaretini de beraberinde getirdiğini görmek. Bu sadece iş hayatında değil, ikili ilişkilerde, sosyal hayatta her yerde geçerli, evlilik ilişkilerinde de geçerli. Peki biz özgüvenimizi nasıl kazanabiliriz? Şimdi en önemli bölüme geliyoruz. Bu bölümde özgüvenimizi nasıl kazanacağımıza dair bir takım küçük tiyolar vereceğim. Evet, şimdi gelelim bilimsel yöntemlerimize. Özgüveni arttırmak için gerçekten işe yarayan 3 teknikten bahsetmek istiyorum şimdi size. Bu tekniklerden birincisi mikro zaferler kazanmak. Yani küçük başarılarının gücüne güvenmek. Özgüven bir anda oluşmaz. Küçük adımlarla bunu inşa ederiz. Mesela bir gün kilolusun, spor salonuna gidip yazıldın ve spora başladın. Patronuna bir konuda hayır, küçük bir konuda hayır demeyi başardın. Yine sosyal medyada kendini kıyaslamayı bıraktın ve bunu da başardın. İşte bütün bunları biriktirdikçe kendine olan güvenin tekrar gelecek ve yavaş yavaş kendine güveniyorsun ve özgüvenini yükseltmeye başlıyorsun. Kendi hikayeni yeniden yazmak da önemli. Burada özellikle düşünce kalıpları, ben özgüvensizim dediğin sürece sen özgüvensiz olursun. Ama özgüven geliştirilebilir bir şey dersen beynin ona göre çalışmaya başlar. Çünkü bilinçaltının kendin hakkında söylediği şeyleri gerçek zanneder. Sen eğer özgüvensizim dersen o yüzden özgüvensiz olursun. Ama özgüvenli nasıl olabilir dersen bunun yollarını arar. Çünkü özgüvensizlik bir kader değildir. Özgüveni kazanmak bir alışkanlıktır. Ve en önemlisi de konuşmadan önce çekindiğin durumları analiz etmek. Patronuyla konuşmaya korkuyorum. Neden? Ya işten atılırsam. Peki buna bir kanıt var mı? Kendi kendine mantıklı yanıtlar ver. Çünkü korkularımızın %90'ını biz zihnimizde üretiyoruz ve aslında gerçek değil. Son olarak da özgüveni arttırmanın en önemli noktası da şu: özgüven hissetmekle değil, yapmakla gelişen bir şeydir. Sen ne kadar çok harekete geçersen özgüven inşası o kadar hızlı ve doğru bir biçimde gerçekleşir. Hissediyorum, çok özgüvenli hissediyorum diyerek bu iş elbette olmuyor. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Küçük başarılar, düşünce şeklinde bir düzeltmeye gitmek ve aslında korkulara bakıp gerçekten bunlar doğru korkular mı diye bunları iyice analiz etmek gerekiyor. Sonucunda da daha sağlıklı bir özgüven inşasını üst üste koyarak inşa edebiliyoruz. Ne dersin? Buna hazır mısın? Bu özgüvenini yeniden inşa edebilir misin? Bugün konuştuklarımızı gerçekten hayata geçirebilir misin? Eğer cevabın evetse ve bunu hemen şimdi yapmak istiyorsan küçük bir hedef koyarak kendini sorgulayarak ve hak ettiğin değeri kendine vererek başlayabilirsin. Ve eğer bu videoyu izleyenler için söylüyorum, bu bilgilerden istifade ettiysen, fayda gördüysen, hatta bu bilgiler hoşuna gittiyse beğenmeyi, abone olmayı, bir arkadaşına fayda sağlamak adına
buna göndermeyi hatırla lütfen. Çünkü özgüven aynı zamanda paylaşılarak da çoğalan bir şeydir. Siz daha iyi özgüvene sahip olmak için bir takım bilgilerinizi bir başka arkadaşınızla paylaştığınızda özgüvenli bir toplum olmaya doğru yavaş yavaş ilerlemeye başlarız. Kendi içinizdeki küçük mikro adımlar gibi toplumdaki mikro ünite olan sizler de adım adım bu başarıyı yayarak bir faydaya aracılık ve hizmet etmiş olabilirsiniz. Yeniden bul kendini YouTube sayfamda ben Hakan Göksel. Bugün özgüven krizi ve özgüven nasıl geliştirilir konularını konuştuk. Elbette bununla sınırlı değil, daha fazlası için profesyonel destek alabilirsiniz. Ayrıca yaşadığınız durumları ya da bu egzersize başladığınızda, özgüven inşasına başladığınızda yaşadığınız gelişmeleri, başarıları da aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir konuda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.